Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizlere anlatmakta zorlanacağım muhteşem bir kurabiye tarifim var. Nasıl anlatılır bilemiyorum ama gerçekten efsane bir tarif. Atom kurabiye tarifi. Henüz denemediyseniz benim tarifimi denemenizi tavsiye ederim. Çünkü bana göre hem hamurunun lezzetiyle hem de iç dolgusunun lezzetiyle muhteşem bir kurabiye tarifi, inanılmaz tadı var. Her atom kurabiye tarifi denenmez. Özellikle kurabiyesi sert değil, böyle ağızda dağılan yumuşak, şahane bir kurabiye tarifidir. Öyleyse hemen fazla vakit harcamadan tarifime başlayalım. Öncelikle iç dolgumuzu yapmakla başlayalım. Uygun bir tenceremizin içerisine 2 adet rendelediğimiz elmalarımızı ekleyelim. Elmaların kabuklarını soyduktan sonra rendeyle rendeleyin. Sonrasında tencereye ekleyin. 1 su bardağından 1 parmak eksik olacak şekilde toz şekeri ekliyorum. Kurabiye hamurumuzun içerisinde şeker olmadığı için sadece şekeri iç dolgusunda kullanıyoruz. Spatula ile elma ve şekeri karıştıralım. Elmalar suyunu hafif çektikten sonra diğer malzemelerimizi ekleyebiliriz. Elmalar hafif suyunu çektikten sonra diğer malzemelerimi ekliyorum. 1 küçük kase kadar kuru üzüm ekliyorum. Yaklaşık 3 yemek kaşığı kuru üzüm ekledim. Küçük bir kase kadar doğradığım kuru kayısılarımı ekliyorum. Ve karıştırıyorum. Bir çay bardağı iri çekilmiş ceviz ekliyorum. Dilerseniz ceviz yerine kavrulmuş fındık da ekleyebilirsiniz veya badem de ekleyebilirsiniz. Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüm 120 mililitredir. Biraz küçük çay bardağı. Şimdi spatula ile karıştırmaya devam ediyorum. Normalde atom kurabiyenin içerisine bu aşamada kuru incir de ekleniyor. 2-3 adet kadar. Benim elimin altında olmadığı için ben eklemedim. Ama dilerseniz sizler 2-3 adet küp küp doğrayıp kuru incir de ekleyebilirsiniz. Bir çay kaşığı dolusu toz tarçın ekliyorum ve spatula yardımıyla karıştırmaya devam ediyorum. Birkaç dakika kadar daha karıştırdıktan sonra ocağın altını kapatıp iç harcımı bir kenara alıyorum. Ilımasını sağlıyorum. Şimdi kurabiye hamurumuzu yapmaya başlayabiliriz. Uygun bir kabımızın içerisine 1 adet yumurtanın sarısını alalım. Akını bir kenara koyup üzeri için kullanacağız. Bir kenarda bekletelim. 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Oda sıcaklığında beklettiğim 150 gram tereyağımı ekliyorum. Dilerseniz tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. Her tarifimde olduğu gibi tereyağı tercih ediyorum. Çünkü hem daha sağlıklı hem de kurabiyelere daha fazla lezzet katıyor. 1 çay bardağı yoğurt ekliyorum. Ve spatula ile tekrardan karıştırıyorum. Öncelikle 3 su bardağı un ekliyorum. Daha sonra yarım su bardağı un daha ekleyeceğim. Toplamda 3,5 su bardağı un kullanmış oldum. Kullandığım su bardağı ölçüm 200 mililitredir. 1 paket hamur kabartma tozu ve 1 paket toz vanilyayı da ekledikten sonra spatula ile karıştırmaya devam ediyorum. Bu kurabiyenin en önemli püf noktası kurabiye hamurunda saklı. Hamurunuzu lütfen sert yapmayın. Mutlaka unu kontrollü ekleyin. Hafif ele yapışan yumuşacık bir kurabiye hamuru olması gerekiyor. Yani biraz cıvık olması gerekiyor kurabiye hamurumuzun. Bu şekilde hazırlarsanız muazzam bir kurabiye dokusu elde edebilirsiniz. Ben yarım su bardağı daha unu ekliyorum. Toplamda 3,5 su bardağı un kullanmış oldum.
Gördüğünüz gibi elinizi hiç bulaştırmadan kolaylıkla spatula ile de karıştırabilirsiniz. Ama biraz daha hızlandırmak adına ben elimle şöyle bir hamurumu toparladım. Gördüğünüz gibi avucumun içerisine sıktığım zaman çok yumuşak, biraz cıvığa yakın bir kurabiye hamuru. Avucunuzun içerisine aldığınızda da sakız gibi böyle dökülebilecek yumuşaklıkta bir kurabiye hamurudur. Bunları gösteriyorum ki çok önemli. Çünkü her kurabiye tarifindeki hamurun kıvamı çok önemlidir. İnanılmaz farklı lezzetler katar. Bu atom kurabiyede de sert bir kurabiye olduğu zaman çok lezzet alamazsınız. Bu şekilde hafif cıvık kurabiye yaptığınız zaman kıyır kıyır ağızda dağılan muhteşem bir kurabiye hamuru hazırlayabilirsiniz. Kurabiye hamurum hazır. Şimdi yağlı kağıt serili fırın tepsimin içerisine kurabiyelerime şekil verip iç dolgusunu ekledikten sonra aralıklı bir şekilde dizelim. Kurabiye hamurumdan parçalar kopararak avucumun içerisine düzledim. Sonra hazırlamış olduğum iç harcımı kaşık yardımıyla ekliyorum. Bu aşamada ne kadar çok iç harcın olmasını istiyorsanız tamamen damak zevkinize göre belirleyerek ekleyebilirsiniz. Ben 2 tatlı kaşığı kadar iç harcımdan koydum ve avucumun içerisinde yuvarladım. Bu şekilde biraz büyükçe hazırladım. Daha küçük de yapabilirsiniz. Ama bu şekilde çok daha güzel oluyor. Hamurumdan cevizden biraz büyük olacak şekilde parçalar kopardım. Daha büyük de yapabilirsiniz, biraz daha küçük de yapabilirsiniz. Benim gibi aynı görüntüde yapmak istiyorsanız cevizden biraz büyük hamur parçaları kopararak şekil verip hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde bu büyüklükte yaptığınız zaman bu malzeme ölçülerinden toplamda 15 adet atom kurabiye elde ettim. Gördüğünüz gibi hamurum o kadar elastik ve böyle sakız gibi elde dağılıyor ki yumuşacık ama hiçbir şekilde elinize yapışmıyor. Kolaylıkla şekil verebiliyorsunuz. Hamurum bitene kadar kurabiyelerime şekil verip hazırladım. Bir kenarda ayırmış olduğum yumurta akını fırça yardımıyla kurabiyelerimin üzerine sürüyorum. Sonrasında robottan ince çekilmiş cevizlerin üzerine buluyorum. Her tarafına gelecek şekilde kurabiyemizin üst kısmını cevizle kaplıyoruz. Dilerseniz cevizleri iri olarak da hazırlayabilirsiniz. Kıtır kıtır bir görüntü olur. Fakat bu şekilde toz halinde yaptığınız zaman çok güzel, çok lezzetli oluyor. Uyumu gerçekten şahane oluyor. Ben özellikle bu şekilde ince çekilmiş ceviz hazırladım. Sizlere de böyle hazırlamanızı tavsiye ederim. Ceviz yoksa eğer alternatif olarak fındığa veya toz bademe de bulayabilirsiniz. Bir de kurabiyelerinizi bu şekilde hazırladıktan sonra fırın tepsinize mutlaka aralıklı bir şekilde dizin. Gördüğünüz gibi ben ikişer ikişer olmak üzere bir tepside aralıklı bir şekilde yerleştirerek kurabiyelerimi dizdim. Çünkü hafiften kurabiyelerimize dağılma olacak. Hamur kabartma tozu etkisiyle de tabii ki kabarma da olacak. O yüzden mutlaka aralıklı bir şekilde dizmeye özen gösterelim ki kurabiyelerimiz birbirine yapışmasın. Kurabiyelerimi hazırladım. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırın ayarımızda kurabiyelerimizin üzeri hafif kızarana kadar ve altının da hafif kızardığını gördükten sonra fırından alabiliriz. Ben toplamda 15 dakika kadar fırınımda tuttum ama lütfen kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösterin. Kurabiyelerim fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel oldular. Şimdi hemen sıcağı sıcağına üst kısmına pekmezimi döküyorum. Kurabiyelerimiz sıcakken her bir kurabiye için bir tatlı kaşığı pekmezi üzerine dökelim. Hemen sıcak olduğu için pekmezini hafiften içine çekecektir. İnanılmaz lezzet katıyor. Yedikten sonra bana hak vereceksiniz. Favori kurabiyeniz olacağına eminim. İlk tepsimi bu şekilde pekmezle buluşturduktan sonra ikinci tepsim de fırından çıktı. Aynı şekilde sıcak sıcakken kurabiyemin üzerine pekmezi döküyorum. Kurabiyelerim sunuma hazır. Yakından da gördüğünüz gibi muhteşem oldular. Özellikle kurabiye hamuru inanılmaz lezzetli. Görüntüden de ne kadar lezzetli olduğunu şimdi iç dokusunu sizlerle paylaştığım zaman anlayabilirsiniz. Sizler kurabiyenin iç dokusunu, kıvamını izlerken küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalıma
kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında yepyeni tariflerimden haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerime ilk siz ulaşmış olacaksınız. Yakından da gördüğünüz gibi kurabiyenin kıvamı ne kadar lezzetli olduğunu anlatıyor. Bu videomu ve tarifimi beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Ve tarifimi denedikten sonra yorum kısmına düşüncelerinizi yazarsanız henüz bu tarifimi denememiş olan kıymetli takipçilerim için fikir olmuş olacaktır. Şimdiden destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.